5-6 yaşlarındayım. Annemle babamın anlattığına göre. Yani fotoğrafta gördüğünüz sakız patlağı halimdeyim. Ailecek her yaz yaptığımız gibi dedemlerin yazlığına gidiyoruz. Ankara'dan Kuşadası'na doğru yola çıkmışız. Sabahleyin yola çıktık. Akşam üzeri güneş batmadan varıyoruz. Annemler bir telaş işte valizleri arabadan indiriyorlar. Yazlığa yukarıya taşıyorlar. Sonra bir bakıyorlar ki ben yokum. Tabii çok heyecanlılar. Konu komşuya haber veriyorlar. Bütün site aramaya başlıyor. Annem tabii delirmek üzere. Ya hava kararırsa, ya hava kararmadan bu kızı bulamazsayız, ya başına bir şey gelirse, ya birisi kaçırmaya kalkarsa. Bu heyecanın içinde içgüdüsel olarak sahile doğru geliyor annem. Bir bakıyor. Ben orada oturmuşum. Bir yandan güneşin batışını izliyorum. Bir yandan kumlarla oynuyorum. Annem tabii hala çok heyecanlı. Ne yapıyorsun? Diyor. Ben yine rahat. Özlemişim. Diyorum o sakız patlağı halimle. Ve işte ilk aşkım deniz. Ben Ankara'da büyüdüm. Denizsiz bir kentte, deniz hasretiyle. Çocukluğum ve gençliğim geçti. Ve sonra üniversite tercihi yapacağım zaman da aklımda bölüm seçmekten öte bir tercih daha vardı. Acaba Boğaziçi'ni yazsam, her gün deniz mi görsem? Yoksa ODTÜ'yü yazayım, Sualtı dergilerinde okuduğum, öğrendiğim, Yasemin Dalkılıç'la tanıştığım ODTÜ Sualtı topluluğuna mı gitsem? ODTÜ'yü yazdım. Sonraki 8 yılım, lisans, yüksek lisans, bir yandan elektrik elektronik bölümünde, bir yandan ODTÜ'nün havuzunda geçti. Dalış öğrendim, öğrettim. Serbest dalış öğrendim, öğrettim. Can kurtaran oldum. ODTÜ Sualtı ve Sualtı Rugby takımlarında oynadım. Ve hatırladığım kadarıyla hemen hemen bütün bayram tatillerim ve Şubat tatilim dalış kampı yapmaya Ankara'dan bir deniz kenarına giderek geçti. Ve ilk aşkım bana öğretti ki aşk zaman ve emek ister. Daha sonra üniversite 2. sınıfta bu aşk beni başka bir aşka götürdü. İlk serbest dalış kampımda dalış eşim Onur'du. Başlarda sadece fiziksel bir çekim. Yani Allah için yakışıklı bir çocuk. Beraber dalış yapıyoruz. Ben gözlerine dalıyorum. Sonra Kaş'ta limanda böyle beraber yürürken birden Onur durdu. Denize baktı. Çok aşığım dedi ve böyle benden alevler yükseldi. Yani benim bir şey yapmam lazım ama ne yapacağımı da bilmiyorum. Böyle karar verdim. Kampın son gününde Onur'a açılacağım. Tabii çok stresliyim. Yani hayatım boyunca böyle bir şey yapmamışım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Dedim alkol alayım, rahatlarım. O akşamdan hatırladığım birkaç sahnenin birinde ben böyle yere çökmüşüm, kaldırımdayım. Onur eliyle böyle destek veriyor ki ben daha rahat kusayım. Tabii o akşam hiçbir şey olmadı. Anlatamadım. Aradan birkaç ay geçti. Ben cesaretimi topladım. Tekrardan bir mesaj attım. Seni düşünmekten matematik çalışamıyorum. Ve ilişkimiz böyle başladı. Bu sefer aşk bana öğretti ki bu iş aynı zamanda cesaret ister. Evet, bazen zor olabilir, iç yakabilir ama cesaretimi toplayıp bir nefes alıp bir adım atabilirim. Onur'la 5 yıl önce Belçika'ya gittik yüksek lisans yapmaya. O kendi şirketini kurmak istiyordu, o yüzden işletme okumak istiyordu. Ben de onunla beraber yaşamak, bir yandan da bir şeyler öğrenirim diye düşünmüştüm ve sosyal girişimcilikle tanıştım. Yılmaz abinin bahsettiği gönüllülük projelerinde yıllarca yer almıştım. Bu arada abi benim için beyden daha saygı gösteren bir ifade. Yanlış anlaşılma olmasın. Ve sosyal girişimcilik beni resmen büyüledi.
Yani bir yandan sevdiğim bir işi yapmak, yaratmak, bir yandan para kazanmak çok mucizevi geldi. Ama hani benim bildiğimle elektrik, elektronik, kod yazmayı biliyorum. Nasıl olacak? Yani nasıl sosyal alana geçebilirim? Hocalarıma danıştım. Dediler ki Güney Afrika'da Artscape adında bir kültür sanat kurumunda bitirme projeni yapabilirsin. Ve böylece benim 2 ayım o yaz Güney Afrika'da geçti. Ve ben bir kez daha aşık oldum. Bu sefer yaptığım işe. Çok, çok güzeldi. Hiç çalışıyormuş gibi hissetmedim. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Tiyatrocularla, sanatçılarla, seyircilerle, Kültür Sanat Bakanlığı'ndan kişilerle sohbet edip, çay içip bir yandan da rapor yazıyordum. Ve bitirme projemiz okulun en iyi bitirme projesi seçildi. Ve bu sefer aşk bana öğretti ki onun aynı zamanda değiştirme ve güzelleştirme gücü var. Şu an ne yapıyorum derseniz, Eşya Kütüphanesi adındaki Türkiye'nin ilk online ödünç alıp verme platformunun kurucularından biriyim. Bunun haricinde de başka sevdiğim işleri yapmaya devam ediyorum. Onur'la ikimizin de çok korktuğu bir şeye nefes alarak 1,5 sene önce giriştik ve evlendik. Şu anda Yalova'da yaşıyoruz. Bu fotoğraf bu senenin başında çektiğim. Hayatımda ilk defa kumun üstünde kar gördüm. Ve bu salıncakta ara sıra dinlenmek için oturduğum, oynadığım bir yer. Evimize çok yakın. Bu 2013'ün protesto haritası. Tüm dünyada gerçekleşmiş protestoları gösteriyor. Ve aslında yani haritaya bakmamıza çok gerek de yok. Etrafa, yüzlere, haberlere, gündeme bakmak gösteriyor ki evet zor, karanlık bir zamanda belki dünyaya gelmişiz. Eskiden bana ODTÜ elektrik elektronik mi, Bilkent elektrik elektronik mi diye sorular gelirdi. Bu sıralar hayatımda bir şey değiştirmek istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum diye soruyor arkadaşlarım ve beni tanıyanlar. Ve aslında ikisine verdiğim cevap da aynı. Eğer bir şeyi seviyorsan, bir şey seni heyecanlandırıyorsa, yüreğini çarptırıyorsa onu seç. Sonra zaten yollar aynı yere çıkıyor. Bir aşk bir diğerine götürüyor. Sen yeter ki zaman ve emek ver. Biliyorum bazen zor. Ama bir nefes al, bir adım at. Sonra bir bakmışsın, değişmişsin. Paulo Coelho, Simyacı adlı kitabında diyor ki, aşk evrenin ruhunu değiştiren ve geliştiren bir güçtür. Sevdiğimiz zaman olduğumuzdan daha iyi olmak isteriz. Bu yüzden ben de diliyorum ki aşk olsun. Allah hepimizi bildiğine aşık etsin.